Belki de iktisat tarihinde üzerinde en fazla tartışılan konulardan biri de devletin ekonomideki rolü olmuştur. Liberal anlayışa dayanan kapitalist modeller, ekonominin kendi kendine dengeye gelebileceğinden yola çıkarak devletin ekonomiye karışmasına karşı çıkmışlardır. Serbest piyasa hareketlerinin önünde bir engel olarak devlet görülmüş, küçültülmesinden yana tavır konulmuştur. Sadece durağan dönemlerde piyasanın canlanması için kamu harcamalarını arttırıcı maliye politikaları izlemesini savunan görüşlerde bu harcamaların kaynağını faize dayandırdığı için sonuçta piyasada söz sahibi olan yine devlete para satan sermaye grupları olmuştu. Yani klasik model direkt devletin müdahalesine karşı çıkarak piyasayı belli sermaye gruplarının kontrolüne terk etmiş, Keynes modeli ise uyguladığı faiz anlayışıyla piyasaların ve hatta devletin belli başlı grupların kontrolüne girmesine zemin hazırlamıştır. Her zaman büyüyen ekonomilerde üretimle tüketim arasında belli bir açık olacaktır. Eğer bu açığa müdahale edilmezse ekonominin zaman içerisinde kendi kendini dengelemesi mümkün değildir. İşte üretimle tüketim arasında ekonominin yapısından kaynaklanan bu açığın kapatılması ancak devlet tarafından yapılabilir. Devletin bu açığı kapatması piyasalar için bir zorunluluktur. Milli ekonomi modelinde devletin bu açığı kapatmak için uygulayacağı model, sosyal devlet projesi olarak ortaya konulmaktadır. Ancak devletin ekonomideki tek vazifesi tüketimle üretim arasındaki açığı kapatmak değildir. Devletin bir diğer vazifesi de başta sermaye piyasaları olmak üzere piyasaları düzenlemektir. Büyük sermaye gruplarının kontrolüne bırakılan piyasalarda haksız rekabetin olması kaçınılmazdır. Tekelleşme sonucu ortaya çıkan yeni yapılanma hem verimsiz hem de fiyatlar genel düzeyinin normal seviyesinin üzerinde olduğu bir ekonomik yapıyı da beraberinde getirecektir. Devlet üreticisini korumak ve kollamak için politikalar üretmelidir. Devletin vazifelerinden bir diğeri de yatırım ve üretim için gerekli olan finansmanı sıfır faizle kendi vatandaşına sağlamak olmalıdır. Böylelikle hem üretimin önünü açacak, hem maliyetleri düşürecek, hem de kendi vatandaşlar arasında fırsat eşitliği sağlamış olacaktır. Proje mukabili sağlanacak bu krediler başıboş bir şekilde değil, kademe kademe kontrol edilerek proje sahiplerine aktarılmalı, hukuki müeyyidelerle işleyişi sağlanmalıdır. Devletler kendi topraklarında kendi parasının dolaşımını sağlarken yabancı paranın dolaşımını kontrol altına almak zorundadır. Aksi takdirde kendi insanının emeği dolaşımda olan her yabancı para miktarı kadar yabancı ülkelere transfer edilmiş olacaktır. Bugün devletlerle hane halklar arasında iki türlü etkileşim vardır. Bunlardan birincisi devlet vergi olarak alandır. Diğerinde ise sosyal ve kamu harcamalarında verendir. İşte devleti küçültelim diyenler vergi toplayan devleti değil, aksine halkına hizmet sunan devleti küçültmeyi kastederler. Çünkü ne kadar çok vergi toplanır, ne kadar az harcama yapılırsa faize o kadar para aktarılacaktır. Temelde kendi milletine hizmet etmek üzere yapılandırılması gereken devlet, halkından topladığı vergileri global sermayelere aktaran bir aracı kurum haline getirilmiştir. Oysa milli ekonomi modelinde devlet halkından topladığı vergilerden çok daha fazlasını halkına gelirler ve hizmet olarak aktarmaktadır.